Herkese merhaba. Şöyle yakadan başlamalı, Norveç kazağı tarzında tığ işi çok kolay bir kazak yaptım. İlk sıradan itibaren adım adım buraya kadar anlatıyorum size. Zaten bundan sonrası ikili trabzanlar. Şimdi ben 90 zincirle başladım. Çift sayıda zincire ihtiyacınız olacak. Bu 90 tane zincire şuradaki fıstıkları 45 tane yerleştirdim. Şuradaki iki sırayı yaptıktan sonra. Yani bir atladım, bir sonraki sıraya geçtim ve o aralarına 45 tane şu fıstığı yerleştirdim. 90 değil 100 yaparsanız zincirinizi 50 tane fıstık yerleştirirsiniz. Burada büyütmeniz de gayet kolay, küçültmeniz de gayet kolay. 90 tane small en beden için gayet uygun. Burada ayrılma noktasından geldiğimde ben şu kısmı çok geniş çalışmadım. Fotoğraflarda göreceksiniz. Çok hoş oldu böyle. Daha genişletmek isterseniz ikili trabzanlara geçtiğinizde ben hepsine birebir çalıştım. Siz mesela V'lerin içine ben bir tane yaptım. Siz V'lerin üstüne de birer tane yaparak beden kısmını biraz daha büyütebilirsiniz. Alt beden kısmınız daha büyükse. Şimdi bir ölçü vereyim. Bir de şuradaki robayı vereyim önce. Boyu tamamen size ait. Şu bakın şuradaki şu omuzdan omuza 26 santim. Şuradan ölçeyim. O da 44 santim. Şu roba genişliği de şöyle göstereyim. 50 santim oldu şurası. Kol ve beden uzunluğu tamamen sizin zevkinize bağlı. Nako'nun süper incisine çalıştım. Ana rengini. Elimde şöyle bir tane pembem vardı. Lady Yarn'ın. Bunları ben kendim alıyorum. Reklam değildir. Çok güzel yakıştı bu arada. Rengi de çok güzel bir acı kahve gibiymiş. Pembeye zaten çok yakışıyor kahverengi ve bu sene çok moda. Tığ numaram da 3,5. 3,5'la yaptım. Hadi gelin başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Şimdi 91 tane, 92 tane zincir çekelim. Eğer eliniz çok sıkıysa tığınızı ilk sırada biraz büyütün. Çok dar sıtmayın zincirinizi. Ben şimdi 92 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. 91 tane tekli trabzan yapacağım ama 90 tanenin üzerine kuracağım. Birleştirdikten sonra 90 ya da 91 tane yapalım. Sonra hemen modelimizi kurmaya başlayacağız. Bakın. Tekli trabzanlarımızı yapalım. Birleştirmede görüşürüz. Bunu birleştireceğiz. Şurasındaki kısma sonradan gerekirse dikeceğiz. Burayla birleştiriyorum. Burada dönmemesine dikkat edin. Tam başlangıcına giriş yaptım. Şöyle bir kontrol edin. Düzgün olduğunu, dönmediğini anlayın ve devam edeceğiz şimdi. Şu altta kalsın. Şimdi 1, 2, 3 ile yukarı çıkıyorum. 3'te dönüş için. Bu sıra ne yapacağım? Bir tane zincir atlayacağım. Bu benim ilk yaptığım. Bir zincir atlayacağım. Diğerine sık iğne. 3 zincir. Bir tane atlıyorum. Diğerine sık iğne. Şimdi 3 tane ilk başlangıçta yukarı çıktım. 3 tane de dönüş için. Şöyle yapıyorum. Şurada şöyle bir hat kalsın diye. Şurada bakın bir örnek çalışmıştım. Orada göstereyim size. Şurada ki hat kalsın diye arka bacağından alacağım.
dolamıyorum. Hiç bir tanesini atlıyorum. Şu arkadaki bölümden. Bir sık iğne. 1, 2, 3. Şu bir tane atlıyorum. Burada. Sık iğne. Bir tane atlıyorum. Böylece kaç tane olacak? Yarıya düşmüş oluyor yani. Bir tane atladığım için 45 tane şuradaki boşluklardan yapacağız. Bir tane atlıyorum. Bir tane atlıyorum. Şu V'nin arka kısmında. Şurada şöyle bir hat oluyor. 1, 2, 3 tane zincir. Bir tane atlıyorum. Hemen şu. Bir tane atlıyorum. Bir tane atlıyorum. 1, 2, 3 zincirli bir tanesini atlıyorum. Diğerinin bu V'nin arka bacağından, direkt isterseniz içinden de yapabilirsiniz tabi. Ben şimdi bunu tamamlayayım. Şu başlangıçta tekrardan görüşelim. Şimdi bir anlatayım. Şimdi koyu renk olduğu için anlatmak da istiyorum. 90 tane tekli trabzanımızı yaptık. Birleştirdik. İster zincirle birleştirin, ister tekli trabzandan sonra. Birleştirdikten sonra 6 tane zincirle yukarı çıktım. 3 normal zincir, 3 de dönüş için ve bir tane atladım, sık iğne yaptım. 3 zincir, bir tane atladım, sık iğne yaptım. Sık iğnelerimi şuradaki V'lerin arka bacağından yaptım. Dilerseniz direkt içinden de çalışabilirsiniz. Şu anda burada 44 tane şuradaki boşluklarım var. 45 tane olması lazım. O yüzden de ne yapıyorum? Bakın, birleştirmeden önceki son kısım bir tane kaldı. 1, 2, 3 yaptım. Ve direkt şuradaki başlangıç zincirime kaydırarak tutturdum. Şu anda tam 45 tane boşluğum var. Bu sırayı tekrar edeceğiz. O yüzden şuradaki ortaya giriş yaptım. Tam ortaya. Ve yeniden 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa tabii ki 6 tane zincir çektim. Ve yanındaki boşluğa sık iğnemi yaptım. Yine aynı sayılarda boşluk yapacağım. 2 sıra. Boşluklara çalışıyorum artık. Tam boşluğun içine. Yine tam 45 tane 3 zincirle boşlukların içine sık iğne yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Şu son kısımda yeniden görüşelim. İkinci rengimize geçeceğiz. Evet, sıramızın sonuna ve başlangıca geldik. 3 ile zincirimi çektim. 3 zincirimi hemen buradaki bölüme bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 ile buraya tutturacağım. Burada yeniden şu anda 44 tane boşluğum var. 3 zincirle bu boşluğu da yaparak şu baştaki bölüme tutturarak gene 45 tane boşluk elde ettim. Şimdi buradaki boşluklarımızın içine fıstıklar yapacağız. Şu an görüntümüz bu. 2 sıra bunları yaptık. Buradaki boşluklu yerlerimizi. Şimdi başka bir renge geçiş yapıyorum. İpimi kesmiyorum. Siz de ne renk isterseniz o renginizi alacaksınız. Burası başlangıcım. 3 zincirimi çektim. Tam buraya giriş yaptım. Ve pembe ile çıkacağım şimdi. Şöyle kilitledim.
ve onunla çıkış yaptım. 2 3 ile yukarı çıktım ama şunu da yukarı çıkartayım bir tur daha. Bir üst turda ona geçeceğim için 3 ile yukarı çıktım. Şimdi doladım. Boşluğuma geldim. Doladım. Bakın çıkartmıyorum hiç. 1 çıkartmıyorum. 2 doladım. 3. Şimdi burada 3 ya da 4'ü kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre karar verin. Ben 3 yapmayı, bakayım bir de 4 yapayım. Şöyle bir 4'ü çıkartayım. Birden çıkartacağım şimdi. 4 güzel oldu. 4'te toparladım. 1, 2, 3 ile yukarı çıktım. Yandaki boşluğa geldim. Girdim. Bakın çıkartmıyorum. Beklettim. Doladım. 2 doladım. 3 doladım. 4. Hepsini birden çıkardım. 1 2 3, ister 3 ister 2, oraya da siz karar verin. Yana geldim. Bekletiyorum. 2 3 4. Hepsinden birden çıkardım. Bunlar fıstık. Doladım. Hemen yandaki boşluğa. Kaç tane yapacağım bundan? 45 tane yapacağım. Ne kadar boşluğum varsa o kadar yapacağım. Bu fıstığı yapalım. Şöyle bir göstereyim. Şöyle 4 kere de toparladığım fıstıklar yaptım. Bir daha gösteriyorum. 1 2 3 4. Dördüncüden sonra hepsini birden çıkardım. 1 2 3. Her boşluğa bir tane fıstık yapalım. 2 3 4. Tamamlıyorum. Bir üst sırada görüşelim. Şimdi son boşluktayım. 3 tane zincirimi çektim. En sondaki boşluğa da 1 2 3 4 kere 4 kere de topladığım fıstığımı yaptım ve 1 2 3 ile ne yapıyorum? İlk başlangıcıma tutturuyorum. Diğer rengimi aldım elime ve başlangıca giriş yaptım. Şu pembeyi de sıkıştırdım. Başlangıca geldim. Şimdi şuradaki boşluklarımıza V'ler yapacağız. Yukarı çıktım. Hemen dibine bir tane bekletiyorum. Yanındakine bekletiyorum ve topladım. Şöyle bir tane V yaptım. 1 2 3 tane zincirle yukarı, hemen aynı göze doladım. 2 tane var, bekletiyorum. 2 tane var, bekletiyorum diğerine. Şimdi 3 tane var, çıkardım. 1 2 3 tane zincir, hemen aynı göze. Bir tane V oluştu. 2 tane var, doladım. Diğer göze çıkardım. 3 tane var, topladım. Bakın V'lerim oluşuyor. 1 2 3 tane zincir, aynı göze doladım. Diğerine yine 45 tane böyle V yapacağım. Doladım, aynı göze, diğer göze de bir tane yaparak tamamladım. 3 hemen yanına doladım, diğerine
Bu şekilde V'lerimizi oluşturuyoruz. 3 zincir, aynı boşluğa beklettim, diğerine beklettim, üçünü beraber çıkardım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. 3 zincirle önce aynı boşluğa 2 tane kalacak, sonra diğerine 3 tane kaldığında çıkartacağız. Böyle V'lerimizi yapalım. Şu sıranın başında tekrardan görüşelim. Sıranın sonuna geldim. 2 tane var. Yandakine 1, 2, 3 ve bir tane daha V yaparak 45'i tamamladım. Şimdi bir üst tura çıkacağız. Bir üst tura çıkacağım şimdi. Pembeyi alıyorum. Burada 2 tane var. Baştaki pembeyi aldım. Pembeyle çıkış yaptım ve kaydırarak yukarı çıktım. Şimdi bakın ne yapacağız? Buradaki boşluklarımıza 4'er tane ikinci rengimizle ikili trabzanlar yapacağız. Şimdi gene ben 3 ile yukarı çıktım ve içine üç, 4. Hemen yanındakine. Bu sıramız bu şekilde. 2, 3, 4. Her bir boşluğa, her bir V'nin içine, yani şuradaki boşluğumuzun içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün boşluklarımıza 4'er tane ikili trabzanımızı yapalım ve şuraya geldiğimizde görüşelim. Sıranın sonuna geldim. Son V'nin içine de 4 tane ikili trabzanımı yaptım ve şu başlangıç zincirimle tutturuyorum. O sırada diğer rengimi alıyorum ve onun içinden geçirdim. Şöyle bunu da yukarı çıkartayım. Şimdi 3 ile yukarı çıktım. Şu 4 tane ikili trabzanı atladım. Tam ortadaki boşluğa bir tane sık iğne. 3 ile elinize eğer sıkıysa 4 zincir çekin. 3 tane zincir, 4 tane atladım. Üç zincir, tam ortaya sık iğne. Bu sıramız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şuraya 4 ile çıkın isterseniz ki şuraya hatta ben onu yeniden başlatayım. Oraya çünkü tutturacağım için dördüncüye. Başa geldiğimde hemen şuraya tutturacağım için. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. 3 şuraya. Boşluklara. 3 zincir şuradaki boşluğa sık iğne, 3 zincir şu ortadaki boşluğa sık iğne. Sıra sonuna kadar gelelim. Şurada yeniden görüşelim.
Evet, sıramın başına geldim. 3 tane zincirimi çektim. Hemen şöyle şunu tabi kaydırırken diğerini de alıyorum. Şunu çekeyim. Şöyle şununla diğer rengime geçtim. Şimdi bunu da üste çıkarayım. 1 2 3 3 ile yukarı çıktım. Doladım. Şimdi buraya başak modeli yapacağız. Şimdi anlatıyorum onu. 2 tane 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha. Hiç zincir yok. Direkt şu bağlantı yaptığımız noktalara 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Şuraya tam sık iğne yaptığım bölüme 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha. Şöyle göstereyim. Şimdi de böyle bir şey yapıyorum. Arada zincir yok. Şuradaki tam sık iğne bölümüme 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı göze 2 tane daha ikili trabzan. Şuraya geleyim. Bir üst turda da aynı şey yapacağız. Arkadakini ipliği yukarı çıkarmayı gösterdikten sonra 2 tane aynı bu başaktan yapacağız. Dönüyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Şimdi yine aynı renkte bir üst tura çıkacağım ama şu ipi şu ucundan tutup kaydırdım. Ve şu ortaya geldim. 1 2 3 yine aynı çalışmayı yapıyorum. Aralarında zincir olmadan bütün başakların içine aynı başakları yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı göze 2 tane ikili trabzan. Bu sırayı tamamlayalım. Sıra başında diğer renge geçip devam edeceğiz. Evet, sıramın başına geliyorum. Ve şuraya kaydırdım. Yeni rengimi aldım ve çıktım. Şimdi şuradaki boşluğa geldim. Kaydırdım. Ve bir üst tura çıkıyorum. Bir pembemi de yürütüyorum ki üst turda çok fazla burada ip olmasın. 3 ile yukarı çıktım. Şimdi popcorn dediğimiz bir model var, onu yapacağız. Nohut da diyebiliriz. 1 2 4 tane baştakiyle ikili trabzan yaptım, çıkardım. Baştakine taktım ve şunu şöyle bir düğme gibi toparladım. 1 2 3 4 tane zincir, diğer boşluğa geldim. 1 2 3 4. Bunu
4 ya da 5 yapın ipinizin inceliğine, kalınlığına göre. En baştakinden giriş yaptım. Buradaki ilmeğimden de geçirdim. Şöyle sıkıştırdım. 4 zincir doladım. Diğer boşluğa 4 tane. 1 2 3 4. Şöyle kaydırdım. İki, üç, dört. Bir kere daha gösteriyorum. Baştakine girdim ve şöyle bir top yaptım. Popcorn. 1 2 3 4. Şunu şöyle tuttum. Baştakinden geçirdim. Şunu da iyicene sıkıştırdım. Bakın gevşek bırakmadım. Şöyle çıkardım. Göstereyim. Şu aralardaki zincirleri tabii ki siz belirleyin. Şöyle minik popcornlar yapıyoruz. Dönelim. Başta tekrardan görüşelim. Evet, buradaki popcornlarımızı yaptık. Şimdi 4 tane ya da 5 tane, hangisi uygunsa size, onu zincirimi çektim. Şuradan giriş yaptım. Ve diğer rengime geçiş yaptım. Şimdi şu ortaya geleceğim ve ortaya aşağıda yaptığım buradaki başak modellerimi 2 sıra yapacağım. Şöyle geçiş yaptım. 1 2 3 zincir. Boşluklara başak modelimi yapıyorum. Başak modelim neydi? 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Aralarda zincir yok. Her boşluğun içine iki zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Arada zincir yok. Doluyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Şimdi ben 2 sıra yapıyorum bundan ve sonraki sıra tekrardan görüşüyoruz. Başlangıca geldim. 2 sıra yaptım bu başak modelimi. Şimdi şu başa tutturacağım. Şunu alacağım. Ve şunu da. Şimdi artık şu aralara V yapacağız. Klasik bir V yapacağım. Şu arkaya geçiş yapıyorum. Şu pembemi de alıyorum. V'mi yaptım. 1 2, şu aradaki zincire karar verin. 2 tane zincir ve boşluğa V. İki zincir, aynı boşluğa. 2 zincir, diğer boşluğa V. Bu sıramız da bu şekilde olacak. 2 ya da 3 zincir karar verin. Buraya bir tane V, 2 zincir V. V'lerin arasında da 2 zincir. Şuraya gelelim, görüşelim. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. 2 tane zincirimi çektim.
şu V'nin önce ucundan diğer rengime geçtim. Diğerini sıkıştırdım ve şu ortaya geçiş yaptım. Ben öteki rengi de yürüteyim bir sıra. Şimdi bu sıra şurada yaptığım çalışmayı yapacağız. 4 kere de toplayacağız. Burada bir tane var şimdi. 1 2 3. Şurada olduğu için 4 kere de toplamadım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Zincir sayısına kendiniz karar verin. Doladım. 1 2 3 4 2 3 4 5 zincir. V'nin tam ortasına doladım. 1 2 3 4. Hepsini birden çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir. V'nin ortasına 1 2 3 4. Hepsinden birden çıkardım. Şöyle göstereyim. Bu sıramız da bu şekilde. Şöyle sıra sonuna gelelim. Bir üst tura çıkarken görüşelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine 5 zincirimi çektim. Ve şu tam ortaya geçiş yaptım. Kaydırarak ve doladım ipimi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. V'ler yapacağım. Aralarında 5 zincir ya da 4 zincirle, ben 4 zincir yapacağım. Doluyorum. Zincir çekmiyorum. Şu ve şunu beraber alıyorum. Bakın. Şu ikisini beraber aldım. Dört zincir. Aynı göze bir tane daha. Hiç zincir çekmiyorum. Direkt şu ikisini beraber aldım. Dört zincir. Aynı göze bir tane daha. Zinciri yok arada. Şu iki tane bölümün arasından girdim. 4 zincir ve yaptım. Şöyle bir göstereyim. Şunları da biraz dışarı çıkarmış olduk böylece. Aralarda zincir çekmiyorum. Şu ikisinin şöyle giriş yaptım. 4 zincir. Aynı göze bir tane daha. Doladım. Şöyle giriş yaptım. Ve bu şekilde bunu devam ettiriyoruz. Şöyle görünüyor şu anda. Hiç zincir çekmeden şu ikisinin şu bölümünden giriş yapıyorum. İkili trabzan, 4 zincir, aynı göze yine ikili trabzan. Şöyle bir çalışma yapıyoruz. Bir kere daha göstereyim. Sonra ben devam ediyorum. Doladım, zinciri yok. Şuradan giriş yaptım. Dört zincir, aynı göze. Dönelim. Şurada tekrardan görüşelim. Evet. Şu anda şöyle görünüyor. Ve şimdi şuraya giriş yapıyorum bakın. Diğer ipimi aldım.
kaydırdım. Şunu da şuradan çektim. Diğer ipime geçiş yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz? 5 ile yukarı çıkacağım. Şimdi şu noktalarda çalışacağım. Şu aralara 2 tane sık iğne yapacağım. Şu noktalara V yapacağım. Aralarında 3 zincirle. Şu bölümlere de sık iğne yapacağım. Şimdi yukarı çıkıyorum. Gösteriyorum. 5 ile yukarı çıktım. Tam şu bunun ortasına şöyle bir V yaptım. Hiç zincir yok. Şuradaki boşluğa 2 tane sık iğne doladım. Şuradaki boşluğa zincir, aynı boşluğa bir tane daha ve 2 tane sık iğne. Şu boşluğa bir tane ve şuraya 2 tane sık iğne. Şu grubun ortasındaki boşluğa bir tane ve bu V'lerin arası 3 zincirli. Şuradaki boşluğa 2 tane sık iğne. Şu boşluğa bir tane ve şuralara sık iğne 2 tane, bu araya ve arasında 3 zincirli. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Şu aradaki boşluğa 2 tane sık iğne, şunun ortasındaki bölüme V, sık iğne, buraya V. V'lerin arasında 3 zincir var. Tamamlıyorum. Şurada görüşelim. Evet, sıramın sonuna geldim ve şurayla bağlantı yapıyorum. Pembemle bağlantımı koparıyorum. Bir süre kahverengiyle devam edeceğiz. Şimdi buradaki V'lerimin, bütün V'lerimin arasına yine şuradaki başak modelimi çalışacağım. Başlangıcım. Şurada iki tane sık iğnemi atlıyorum. Hiç zincir yok. Direkt buradaki V'nin içine 2 tane, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan doladım. Hiç zincir yok. Atladım alttaki bölümü ve buraya başak. Şimdi hiç zincir çekmeden şu alttaki bölümü atlıyorum. Direkt şuradaki V'lerin içine bu başaklarımı yapıyorum. Evet, başlangıca geldim. Kaydırdım. Şöyle ortaya giriş yaptım. Şimdi ne yapacağım? Tek V yapacağım bunların içine. Aralarında 3 zincir. Bir zincirle şu ortadaki bölümlere de birer tane ikili trabzan yapacağım. Başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Buraya bir tane V yaptım. Bir zincir. Bakın şuraya boşluğa ya da buraya bir tane ikili trabzan.
bir zincir, boşluğun içine 3 zincir, aynı boşluğa bir tane daha ve bir zincir. Bu bölüme, şu ikisinin arasındaki bölüme bir tane ikili trabzan, bir zincirle geçiş yapıyorum. Şuraya da yine üçle ve bir zincir, şu bölüme bir tane tekli ikili trabzan, bir zincir, başak modelimin içine arasında 3 zincirle bir tane ve bir zincirle şuradaki boşluğa ikili trabzan, bir zincirle başağın içine arasında 3 zincirle V yapıyorum. Bu sıram da bu şekilde. Tamamlayalım. Sıra başında tekrardan görüşelim. Şimdi bu sırayı bitirdim. Birkaç sıra daha kol beden ayrımına kadar devam ettireceğim. Şimdi şöyle bir ölçü vereyim size. Ne yaptığımı anlatacağım. Şu anda 19 santim. Ondan önce de şöyle bir ayrım yaptım. Kol bedeni nerelerden ayırayım diye. 45 tane biliyorsunuz benim. Şurada şu çalışmalarım var. Hep bunlar 45'ti. Şöyle yaptım. Burayı tam başlangıç yerimi, yani kolun tam ortasına verdim. Ve o ortasından bunu saymadan 5 geri gittim. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir tane taktım. Bunu burada yeniden bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5 de geri gittim. Şu iki aralık benim kolum olacak. Şimdi bunu böyle yaptığım zaman onun karşılığını da gayet rahat bulabiliyorum. Bakın bu burada, bu da burada. Burası ve burası. Otomatikman burada da tam bu ortayı buldum. Şu ortadaki kalmış oldu. Diğer de beden olacak. Daha şimdi ama örmeye devam edeceğim. Sadece yerlerini belirledim. Nasıl bir ayrım yapacağımı görmek için. Bunlar burada kalsın. Beden kol ayrımında bana yardımcı olacak. Ben şimdi yeniden devam ediyorum. Dilerseniz pembeye geçebilirsiniz. Ben pembeye geçmeyeceğim. Yine aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Bakın şimdi şu ortaya geliyorum. Şu V kısmım. 5 tane zincirle yukarı çıktım. V'mi yaptım. Zincir de çekebilirsiniz. Bir zincir şuraya. Tekli trabzan, bir zincir, buradaki V. Şimdi ben bunu ne kadar birkaç sıra daha yapacağım. Sonra kol bedeni ayırmadan önce bir sıra pembe gidip öyle ayırmayı düşünüyorum. Bir zincir şu ortadaki. Bir zincir V'mi gene V yapıyorum. Evet, şimdi bir sıra pembe gideceğim. Pembede şuradaki işlemi yapacağım. Aralarda burada ikili trabzanlarımı devam ettireceğim. Sonra yeniden aynı burada bunu yapıp buradaki size gösterdiğim bölümü yapıp artık ayırmaya başlayacağım. Şimdi burada bu bağlantımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şuraya bağlantı yaptım. Şu şimdilik burada kalsın. Pembeme geçiş yapıyorum. Zincirle yukarı çıktım. 3 zincirle. 1. Burada zincirle de yaptığım için şöyle topladım. Bir tane zincir, arada bir tane ikili trabzan. Bir zincir, şunun içine 1, 2, 3, 4 de topladım. Birden çıkardım. Bir zincir şu ortadaki bölüme.
Dilerseniz tabi zincirlerinizi bir değil iki yapabilirsiniz. Elinizin sıkılığına göre karar verin. Bir zincir, ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4'te topluyorum. Birden çıkartıyorum. Bir tane zincir, ikili trabzanımı yaptım. Burada da toplayarak buradaki fıstığımı yapıyorum. Şimdi bundan sonra yeniden burada V'lerimi, burada da gene trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Kahverengi ana rengimle tamamlıyorum. Bundan sonraki sırada devam edelim. Görüşelim. Sonrasında ayırma başlayacağız. Evet. Sıranın sonuna geldim. Zincirimi çektim. Bir zincirle başlangıcıma geliyorum. Kahverengiye geçiyorum. Diğer rengime. Şimdi kahverengiyle bitirdiğim sıramı tekrar edeceğim. Bir sıra yaptıktan sonra ölçüm yapıp ve üzerime giyip deneyeceğim. Ayırma noktasına gelmişsem ayıracağım. Sanıyorum 2 sıra daha yapmayı planlıyorum ama. 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir tane V yaptım. Bir zincir. İkili trabzan. Bir zincir. Tam ortasına bir tane V. Bir tane zincir. Bir zincir tam ortasına. Bir zincir. Alttaki sırayı tekrar ediyoruz yine. Araya bir tane şöyle pembe geçmiş oldum bağlantıdan önce. Şimdi dönüyorum. Bir ölçüm yapacağım. 2 sıra yapmayı planlıyorum. Hatta şu anda bir ölçüm yapayım size. Evet. Bir sıra daha yaparsam tam istediğim yere geleceğim. 2 sıra yapıyorum böyle. Geliyorum ve kol beden ayrımına başlıyoruz. Evet. Ayrım noktama geldim. Santim veriyorum size şimdi. 26 santim oldu. 26 santimde ben ayırıyorum. Bedeninize giyeceksiniz. Ben bedene giydim. Uygun oldu. Ama beden ve kolu ayırdıktan sonra bir kere daha deneyeceğim üstümde. Şimdi bakın ne yapmıştık burada? Şu köşeyi şurada köşemizi baz almıştık. Oradan 1, 2, 3, 4, 5 geri gelmiştik. Şimdi onu oradan alıyorum. Şuraya koyuyorum. O da burası. Burası kolumun ayrılacağı yer. Şimdi burada şu araya da zincir çekeceğim. Diğer yerdekini de aldım. Şuraya geçirdim. Şimdi burada ipimi koparıyorum. Ve ayırma noktamdan başlayarak önce burayı örüyorum. Aynı buradaki işlemi yapıyorum. Ve ikili trabzan ve ikili trabzan. Buraya geliyorum. Burada ne kadar bir arttırım yapmak istiyorsanız o kadarlık zincir çekiyorsunuz. Şöyle koyacağım. V yapacağım. Bir tane ikili trabzan, bir V, bir tane daha ikili trabzan. Yani kaç tane zincir koymam lazım? 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yeterli. Hadi gelin başlayalım. Şunu şuradan kesiyorum şimdi. Yeni yerden başlangıç yapacağım. Yani burayı örmüyorum çünkü artık burası benim kolum olacak. Buradaki
birleşik yerini de, yani şurada başlangıç yerinde tam kolun ortasına vermiş oldum. Şuradan başlıyorum şimdi. Tam ortadan giriş yaptım. Aynı işi yapacağım. 3, 4, 5 zincir, bir tane V. Bir tane zincir, bir tane ikili trabzan. Bir zincir ve bir tane V. Şimdi şu ayrım noktama geleyim. Orada görüşelim. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi burada V'mi yapıyorum. Şimdi artık kolu bırakıyorum. Buraya 5 tane zincir çekeceğim. Dönüşte buraya da yeniden şu çalışmayı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi 6 tane çekelim. Çok önemli değil. Döndürdüm. Şimdi döndürdüm. İşaretleyici taktığım yere bir tane V yaptım. Devam ediyorum. Bir zincir, bir tane ikili trabzan. Bakın ayırdık. Burada da yeniden bedende büyütme sağladık. Kolda da sağladık. Çünkü kolun buraya da aynı işleri yapacağız sonra da. Evet. Devam ediyorum. Bir zincir ve bir tane ikili trabzan. Şimdi şurayı öreyim. Şurada tekrardan bir birleşmeyi bir kere daha, zaten başladığım yer olacak. Orayla birleştireceğim. Artık döne döne devam edeceğim. Şurayla birleştiriyorum şimdi. Orada görüşüyoruz. Sonra şu arada tekrardan nasıl bir çalışma yaptım onu göstereceğim. Sonra neler yapacağım. Ayrılma noktama geldim. Buraya bir tane V yaptım. 6 tane zincir çektim. Ne yapıyorum? Başlangıcımla birleştiriyorum. Ve ortasına giriş yaptım. Yeni tura başlıyor. Şu durumda bir kere daha giyin isterseniz. Gerekirse şurada benim gibi bir tane V değil, 2 tane V koyarsınız. O şekilde bir düzenleme yaparsınız. Evet. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir V'mi yaptım. Şimdi bir zincir. Ortaya geldim. Hemen şuraya bir tane trabzan, bir tane zincir, yanına hemen bir tane V, bir zincir, hemen yanına bir tane ikili trabzan. Şurada bir tane grup eklemiş oldum. İkili trabzan ve ikili trabzan. Tam buraya ekledim. Siz daha fazla olmasını istiyorsanız, bir tane daha V fazla olmasını istiyorsanız aynı bu gruptan yapmalısınız. Bir V, bir tane daha yanına tekli trabzan yapmalısınız. Şimdi bir tane zincir, ne var yanında? V var. Ve devam ediyor. Bu şekilde bu çalışmamı da yapmış oldum. Şimdi buna devam ediyorum. Buradan geldim. Bu zincirimi doldurdum. Buraya geldim. Bunu da dolduracağım. Şurada tekrardan yine buradayım. Bir zincir çektim.
Ne yapıyordum V'den sonra? Hemen bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane V, aynı göze bir tane daha, bir zincir, bir tane daha, ikili trabzan, bir zincir, başlangıca tutturdum. Şimdi ben bu sıradan sonra pembe ile tekli trabzan yapacağım. Bütün hat boyunca ikili trabzan ya da. Sonra ana rengime geçiyorum, kahverengiyle ikili trabzana devam ediyorum. Dilerseniz siz şuradaki bu ajur kısmını devam ettirebilirsiniz. Aynı bu şekilde. Bir tane ve bir tane ikili trabzan. Bir tane ve bir tane ikili trabzan. Ama biraz daha Norveç kazağı görüntüsünü elde etmek için ben trabzanlarla devam edeceğim. Buradaki ajur kısmını bu roba kısmında bitiriyorum. Şimdi gelin 3 ile yukarı çıktım. Artık ikili trabzanlar yapmaya başlıyorum. Bir tane şöyle ortaya. Yanındaki boşluğa. Tam V'nin ortasındaki boşluğa. İkili trabzanın üstüne. V'nin tam ortasına. İkili trabzanın yanlarındaki boşluklara bir tane ikili trabzanın üzerine, yanındaki boşluğa, V'nin içine bir tane, V'nin yanındaki boşluğa bir tane, ikili trabzanın üzerine bir tane, boşluğa bir tane. Bakın bu şekilde isterseniz birebir. Şimdi bir tane ikili trabzanın üstüne, yanlarındaki boşluklara bir tane V'nin içine, boşluğa, ikili trabzanın üzerine, yeniden boşluğa, boşlukların yani V'lerin içine bir tane yapıyorum. Tamamlıyorum. Dönüşte görüşelim. Evet. Başlangıca geldim. V'nin içine yaptım. Boşluğa, ikili trabzanın üstüne, boşluğa ve bunu birleştiriyorum. Pembe ile işim şimdilik bitiyor. Kollarda ve etek uçlarında lastik sırasında tekrardan ona dönüş yapacağım. Şimdi artık kahverengiyle bu elde ettiğim ikili trabzanlardan ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar devam ettireceksiniz. Bir sırada şöyle pembeyle bir geçiş yaptım. Bedeni tamamen kahverengi rengimle yapacağım. Ben şimdi büyütüyorum burayı. Uzatıyorum. Kol başlangıcında tekrardan görüşelim. Bu kol başlangıcında da yine pembeyle bir sıra ikili trabzan yapacağım. Sonra yine kahverengiyle devam edeceğim. İkili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, başlangıca geliyorum. Şimdi bakın. Doladım. Başlangıcımla birleştireceğim. Tekli trabzanla birleştireceğim ve o şekilde artık yukarı çıkmadan hep devam edeceğim. Doladım. Zincir çekmeden devam ediyorum. Şu başlangıca takıyorum ki benim burası sıra başım olsun. Tur başım. Artık bakın hep döne döne gideceğim. 3 ile yukarı çıkmıyorum. Geri dönmüyorum. Bu şekilde orada bir çizgi oluşmuyor. Burada beden uzunluğum istediğim noktaya geliyor. Şimdi burada
lastik çalışayım mı çalışmayayım mı emin olamadım. Böyle çok hoş durdu. E, Tam bu bel kısmına da oturuyor. Ama şimdi şöyle size göstereceğim orayı bir. Şöyle geri döneyim bir. Lastik yapmak istiyorsanız, şimdi burası vücuda oturan bir üst olduğu için lastikte de bir toparlanma oluyor. Ama aynı kalmasını istiyorum ben. Lastik yaparsam eğer, bakın şöyle bir 6 sırada bir 2 3 4 5 6 sırada bir şöyle bir arttırma yaptım. Lastiğin toparlanma kısmını yok etmek için. Yani görüntü aynı olacak ama 6 sırada bir 5 sırada bir şöyle aynı göze batarak bir tane arttırdım. Şimdi şuradan pembeye bir geçiş yapıyorum. Pembe ile önce bir sık iğne çalışması yapacağım. 2 sıra şöyle geçirdim. Kilitledim. Bunu buradan geçirdim. Etek uçlarında, kolların bilek kısımlarında şöyle bir pembeden bir çalışmada olsun. Üstteki bütünlüğü burada da sağlayalım. Bakın. Şu V'nin arka tarafından bir sıra sık iğne yapıyorum. Ve kahverengiye geçiş yapıyorum. Onu da aynı şekilde şu arka bölümden çalışacağım. Buraya kilitledim. Hemen ilk gözden bir sırada şimdi dönüyorum. Pembeden bir tane daha yapıyorum. Yine arka taraftan çalışıyorum. Buradaki şu başağın arka bacağından çalışıyorum. Bir sıra pembe. Bir sıra daha kahverengi gidiyorum ve bitiriyorum. Bunu tamamlıyorum. Şimdi etek ucumu bitirdim şöyle. 2 sıra daha. Kahverengi gittim. Bir tane pembe, bir kahverengi, bir pembe ile şöyle bir etek ucu yaptım. Koluma da aynı şekilde öyle yaptım. Bakın kolum bedende biliyorsunuz 5 sırada bir attırmıştım. Lastiğe geçerken sık iğne ya da normal lastiğe biraz daha daralma olacaktı. Şu anda öyle bir daralma olmadı. Kolda hiç öyle bir sayı fazlalaştırma ya da eksiltme yapmadım. Ama bakın sık iğne ile yaptığım için hafif bir toparlanma oldu. Bunu da örnekle göstereyim. Burada hiçbir arttırma ya da eksiltme yapmadım. Sık iğneye geçtiğim için biraz da sıkı sıkı yaptım. Biraz toparlandı. Ama etek ucumda birebir aynı kaldı. Çünkü biraz arttırdım. Nasıl yaptığımı anlatayım size önce. Şu aralara giriş yaparak V'ye çalışmayacağım. Daha dar bir bakın kol yaptım. Geniş yapmak isterseniz kolu her bir noktaya giriş yaparak alabilirsiniz. Ben şimdi tam ortadan başlıyorum. Şuradan bir tane buraya giriş yapıyorum. Bir tane buraya giriş yapıyorum. Bir tane buraya giriş yapıyorum. Sonra şuraya ve ondan sonra bir tane boşluğa, bir tane ikili trabzana, bir tane boşluğa, bir tane V'nin içine aynı bu bedende yaptığımız gibi bir çalışma yapıyoruz. Sadece şurada V'nin içine bir giriş yapmadan devam edeceğim. O kadar. Onun haricinde birebir aynı. Hadi gelin başlayalım. Kahverenginin ikincisinden bu kadar kaldı. Pembenin ilkinden bu kadar kaldı. Şimdi ikincisini açıyorum. Şuradaki çalışmayı yapmak için. Bu buna yeter mi acaba? Yeter. Şurada yeni ipi açarım. Şununla başlayayım.
Buraya ikili trabzan yapacağım şimdi. Daha geniş bir kol isterseniz burada her bir bölüme ayrı ayrı batarak, gerekirse çift batarak, isterseniz kolu biraz daha büyütebilirsiniz. Bakın burada trabzanın üzerine bir tane, boşluğa bir tane, şurada şu bölüme bir tane yaptım. Şuraya bir tane, boşluğa, ikili trabzanın üzerine. Bu şekilde kolumuzu bedende gösterdiğim gibi döne döne gideceğiz. Onu bir kere daha gösteririm size. Bakın, V'nin içine bir tane, boşluğa bir tane, ikili trabzanın üzerine bir tane, boşluğa bir tane, V'nin içine bir tane, birleşim noktasına geldim. Şuraya da bir tane, şu böyle, şuna da bir tane yaptım ve birleştiriyorum. Kitleyip bundan pembeden şimdilik, pembe ile işim şimdilik bitti. Şöyle bir görüntüm oldu. Şurada da göstereyim nasıl göründüğünü. Şöyle bir geçiş sağladım. Başlangıca geldim. Burada doluyorum. Direkt birincisinin içinden tekli trabzan yaparak çıkıyorum ve o şekilde devam ediyorum. Bundan sonra artık hep döne döne gideceğim. Orada bir 3 tane zincirle çıktığım bölüm olmayacak. Bakın artık buraya işaretleyici taktım. Bu turun başlangıcı oluyor. Şöyle döne döne devam edeceğim artık. Kolu bitiriyorum. Finalde tekrardan görüşelim. Evet, kazağımız bitti. Kollarını bitirdim. Şu yakasına bir sıra daha sık iğne ya da tekli trabzan geçeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları çok beğeniyorsunuz yakadan başlamalı. Yine bu tarz videolarla devam etmeyi düşünüyorum. Ama bir öneriniz varsa Instagram'da bana yazarsanız yorumlara, onları da değerlendirir. Belki bundan sonra bir hırka çalışması yaparız gene bu tarz. Şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.